Ağzına tükürdüm sonra seni. Ağzına da. Seni ben diyorum. Sen kimsin ya? Selamun aleyküm. Mert McFly sen misin? Benim abi. Siz kimsiniz? Sony'den geliyorum ben yeğen. Ha buyurun abim. Buyurun. Sen bizim firmaya laf edip sonra gidip God of War oynuyormuşsun. Hayırdır lan? Abi ben öyle bir laf etmedim ki Sony'ye. Yani yanlış anlaşılma var tahminen. Elimizde videolar var lan değişik. YouTube ne kadar güzel bir mecra değil mi? Abi valla ben bak istemeden oldu abim. Allah aşkına. Şimdi ben arkadaşlarla geldim. Onlar seni birazcık böyle hırpalayacaklar. Anladın? Akün. Abi gamepad'ini iyiyim yapmak. Allah adı verdim. Japon adı da verin lütfen. Abi. Hadi bakalım. Gel. Abi. Abi. Eh. Ve God of War Ragnarok çıktı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kratos abimizle, büyük başkanla, reisle tekrardan buluştuk. Şimdi diyeceksiniz ki Marty McFly seni koca burunlu ama inanılmaz derecede tatlı şapşik. Sen son videolarında sürekli Sony'ye geçirip duruyorsun. Peki bu God of War aşkı senden nereden çıktı? Hayırdır birader? Şimdi şöyle bir şey var aslında. Bu benim tam olarak tükürdüğüm yalamam olmuyor. Çünkü aslında ben tükürmüyorum da. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben bir oyun severim. O yüzden ben Sony'ye bir laf ederken, bir şeyler derken falan filan Sony'nin batması amacıyla söylemiyorum. Ya da beter olsunlar, bütün çalışanları çıksın, onlar olsun, Allah belalarını versin falan tarzında söylemiyorum. Ben bir oyun sever olarak bu adamların oyun yapmaya devam etmesini istiyorum. Sadece gittikleri yoldan şikayetçi olduğum için şikayetimi dile getiriyorum bir nevi. Tabi bazen sinirimin bozulabiliyor. Ya misal vereyim, hani Ubisoft mesela. Bu aralar inanılmaz kötü durumdalar adamlar. Ve ben Ubisoft'un çıkardıkları oyunların herhalde bir %90'ını falan oynamıyorum. Assassin's Creed'leri falan, herhalde Black Flag'i bir oynamayı denedim. Ekran kartım yetmediği için oynayamadım, devam edemedim. Black Flag'den sonrasını hatırlamıyorum bile, denemedim bile. Yani %10'luk bir dilim var ama en son çıkardıkları Prince of Persia Lost Crown'da inanılmaz keyif aldım. Bu adamlar da yapmaya devam etsin istiyorum. Zaten bunu söylerkenki amacım bu. Saçma sapan şeylere para yatırmayın, live service'e çok fazla dalmayın abi lütfen diye sinirimden konuşuyorum ama ben kötü bir şey istemiyorum. Sony batsın istemiyorum. Neyse biz oyunumuza dönelim, hadi boşverin. God of War Ragnarok 2 sene sonrasında PlayStation'ın ardından 2 sene sonra PC'lerimize teşrif etti. Hatırlarsanız ilk başta bir reboot yemişti bu. 2018 yılında bir God of War çıkarmışlardı Santa Monica Studios tarafından. Bununla birlikte God of War'a böyle hafiften Souls-like havaları falan filan katmışlardı. Şimdi bu oyunun ikincisi de PC'ye gelmiş durumda ve yine PC portunu da Jetpack Interactive adındaki ilk oyununda, yani bir önceki oyununda PC portunu yapan firma yapıyor. Yani güzel de bir iş başarmışlar aslına bakarsanız. Yani ilk başta çıktığında böyle bir VRAM'le alakalı falan filan sıkıntılar vardı. Orada bir RAM leak bir şeyler oluyordu falan. Ya kısacası performans düşüşüne sebep olan şeyler oluyordu. Ama arda arda patch'ler çıkardılar ve oyun şu anda son derece stabil bir şekilde çalışıyor. God of War Ragnarok'ta, yani adı üstünde zaten İskandinav mitolojisindeki Ragnarok bildiğiniz kıyamet aslında. Bunu konu alan bir oyun. Yine bu sefer Kratos ve Atreus var yanımızda. Hatta her ikisini de yönetiyoruz bu sefer. Atreus'u da yönetiyoruz ufak çaplı. Kimi sever kimi sevmez. Kratos ve oğlu Atreus Asgard'a karşı, işte Odin ve Asgard tanrılarına karşı. Hikaye kısacası bu. Birazdan daha detaylı dalacağım. PC versiyonundaki asıl farklılıklar genelde grafiksel anlamdaki farklılıklar. İşte nedir? 4K desteği var artık. Ultra widescreen desteği de gelmiş. İşte DLSS'dir, FSR'dır, upscaling dedikleri teknolojilerle donatılmış bir şekilde geliyor. Bir de FPS limitini kaldırmışlar. Artık 60'ın da üstüne falan çıkabiliyorsunuz. Bir de bunun yanında zaten PlayStation sahiplerine de ücretsiz verilen bu Valhalla DLC'si vardı, bilmem hatırlar mısınız? Bir nevi roguelike modu gibi bir şey, giriyorsunuz. Bayağı da zevkli olmuş durumda. Hani üstünüze akıyorlar falan filan. Bu şeydekine benziyor. Bundan bir önceki oyundaki Muspelheim mıydı? Ares'in zırhını topladığımız yer. Orada çeşitli böyle görevler yapıyorduk. Ares'in zırhını craft etmek için, bir şey toplamak için. Orada üstünüze geliyorlardı vesaire. Valhalla modda biraz böyle olmuş.
Roguelike adı üstünde, hani türü sevenler, ki ben Hades'ten dolayı severim en azından, türü sevenler Valhalla modunu da deneyebilirler. Ama ben oyunu bitirmeyi bekliyorum oraya gömülmek için. Dedim ya, oyunun PC versiyonunda asıl hani grafiksel anlamda geliştirmeler var. Oyunun grafikler hani şahikasında hala daha çıkalı herhalde 2 sene mi? 3 sene mi? Öyle bir şey oldu. 2 sene oldu ya. Grafikler hala daha inanılmaz güzel gözüküyor. Özellikle karakter tasarımları, ki zaten karakterleri de hani gerçek aktörler canlandırıyor. Hatta belki hatırlarsanız bir önceki oyunda Kratos'u canlandıran abi ödülünü en iyi erkek oyuncu ödülünü Al Pacino'dan falan almıştı. Hala da aynı abi oynuyor zaten, canlandırıyor kendisini. Karakter tasarımları grafiksel anlamda inanılmaz güzel. Ortam tasarımları, çevre grafikleri çok güzel. Sadece efektlerde böyle bir efektleri tam tutturamamışlar gibi. Ondan emin olamadım. Ya da belki de bilmiyorum. Hani Wukong'u daha yeni oynadım. Oradaki efektlerin ardından God of War'un Ragnarok'un en azından efektleri biraz sönük gelmiş olabilir bana. Emin değilim. Oyunun grafiklerinin yanında bir de müziklerinden bahsetmem gerekiyor. Oyunun müziklerini benim çok sevdiğim bir müzisyen yapıyor. Bear McCreary diye. Bu abimiz Battlestar Galactica'nın böyle davul ağırlıklı müziklerini falan yapmıştı ve yani arabada giderken falan ben dinlerim. İnanılmaz gaza getiricidir. Sizlere de öneririm. God of War Ragnarok'ta da hakikaten şahikasında, yani hani duygusal sahnede duyunun dibine vuruyor. İhtişamlı sahnede coşturuyor falan filan. Adam ince eleyip sık dokumuş ve yine başarmış. Şimdi oyunun hikayesine dönecek olursak ilk başta şundan bahsedeyim. Oyunun hikaye anlatımı aynı ilk oyun gibi, daha doğrusu bir önceki oyun gibi aynı şekilde devam etmekte. Yani hani nedir? Tek çekim. Tek çekim muhabbetin şeyden hatırlarsanız Alfonso Cuarón diye bir yönetmen var, eğer onun filmlerini seviyorsanız o bol bol kullanır bunu. Tek bir kamerayla 4-5 dakikalık işte bir sekansı çekme şeklinde ilerliyor. Hani burada işte production'a çok fazla iş düşer, oyunculara çok iş düşer falan. God of War Ragnarok'ta bütün film bak işte bütün film diyorum. Bütün oyun tek çekimle hazırlanmış durumda. Zaten yükleme ekranı da yok. Yükleme ekranını bundan önceki oyunda çok güzel bir şekilde çözmüştü, bilmem hatırlar mısınız? Hani farklı bir diyara giderken bir geçitten geçiyordunuz. O geçitten siz koşarken oyun farklı diyara yüklüyordu. Aynı şekilde bu da devam etmekte. Şimdi hikayenin, daha doğrusu senaryoyla alakalı konuşmak istiyorum da hani bu kısım tamamen göreceli bir kısım. Oyunun hikaye sunumu çok güzel. Ona hiçbir şey diyemiyorum. Sinematik de diyemiyorum. İşte oyun içi sinematikler hakikaten çok güzel. Oyunun sunumu inanılmaz güzel şekilde. Hani hikaye göreceli bir konu. Hani beğenen olur, beğenmeyen olur. İskandinav mitolojisini seversiniz, sevmezsiniz. Mesela ben hani ne bileyim cowboy temasını ben sevmem, tamam mı? Red Dead Redemption 2'yi o kadar güzel bir oyun olmasına rağmen bir türlü oynayamıyorum bu yüzden. İskandinav mitolojisini sevenler de hani çok sevenler vardır, çok bilgili olanlar vardır. Çeşitli açıklar bulabilirler. Ben o kadar bilgili değilim ama İskandinav mitolojisini severim. O yüzden de oyunun hikayesini sevmiş durumdayım. Hani zaten baba oğul hikayesi devam etmekte. Atreus'ta biraz büyüdüğünü gösteriyor. Böyle olgunlaştığını gösterme işini çok güzel becermiş bence oyun. Bu konuda da benden geçen notu aldı. Hikayede ilk oyundan tanıdık simalar duruyor. İlk oyundaki karakterlerden birçoğu zaten tekrardan geliyor. İşte ilk oyunun ana düşmanı olan Baldur'un annesi, düşmanının anası Freya var. İşte cüce kardeşler Brok ve Sindri var. Sürekli arkanıza taşıdığınız konuşan kafa bizim şapşiğimiz Mimir hala oyunda. Hani bunlarda öyle çok bir karakter gelişimi falan filan olmuyor ilk oyuna nazaran. Hani Kratos ve Atreus da var tabii ki de. Yan karakterlerin, tanıdık karakterlerden karakter gelişimi oldu denilebilecek bir de Freya var. Çünkü kadıncağızın başına çok fazla iş gelmiş durumda. Hatırlarsınız belki de. O yüzden haklı olarak ablamız biraz yıpranmış durumda. Elbette hani yeni karakterler de ekleniyor ama ben her ne kadar eski bir oyun olsa da ben en azından da oyun PlayStation'a çıktıktan sonra gidip de walkthrough'sunu falan filan izlemedim oyunun, sadece spoiler almamak için, geldiğinde hepten göreyim diye. O yüzden ben spoiler vermemek açısından da söylemiyorum ama hani ilk oyunun sonundaki Yıldırımlı abinin olayını görmüşsünüzdür. Zaten kimin geleceğini ya da kimlerin gelebileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Ben spoiler vermemek için yine de söylemiyorum bunları. Ve bu yeni serideki, yani reboot'tan sonraki İskandinav mitolojisi hikayesi de son buluyor. Tabii nedir? Açık bir kapıda bırakıyorlar farklı mitolojilere gitmek için ama God of War 3, yani Ragnarok'tan sonrası İskandinav mitolojisinde geçmeyecek büyük ihtimalle. Şimdi gelelim oyunun aslında en zevkli denilebilecek, yani bazılarının en zevkli diyebileceği kısmına. Kombat'a yani. Benim için hikaye aslında bu oyun için ön planda. Uncharted'da da öyledir, Last of Us'ta da öyledir. Ama oyunun kombatı da yine aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer şöyle bir farklılık getirmişler. İlk başta hatırlarsanız baltanızla başlıyordunuz, Leviathan Axe'le başlıyordunuz ilk oyunda ve oyunun ortalarında, hatta sonlarına doğru Blade of Chaos'u, o ünlü
ünlü zincirli bıçaklarını alıyordunuz abinin. Bu sefer en başından vermişler bize ve yani çok da iyi yapmışlar açıkçası. Ha şöyle bir şey var. Oyunun silah kullanımında, kombatında, o baltanızı savururken falan bir tokluk hissi var. Ama vuruş hissi mi denir? Yani tokluk hissi var, tamam eyvallah, ama vuruş hissi mi denir? Artık ne denir bilmiyorum. Hani düşmanlarınıza vurunca ki onlardan gelen tepki herhalde vuruş hissi olarak adlandırılır. Ne bileyim, bir Elden Ring seviyesinde değil benim için. Biraz böyle hani düşmanlar pek durumu iplemiyorlarmış gibi. Bir de hani saçma sapan durumlar da oluyor. Böyle küçücük salamander tarzında ufak yaratıklar var böyle. Ya Kratos'un ayak parmağı boyutundalar. Ama Kratos'a kaptırmış gidiyorsunuz. Baltanızı savuruyorsunuz, onu çekiyorsunuz, bunu çekiyorsunuz. Komboya başlamışsınız. Ufacık şey geliyor size, vuruyor ve bütün animasyonunuz kesiliyor. Bu kısmı bana biraz saçma geldi ve oyunda inanılmaz böyle zorluk bir anda peak yapabiliyor, tamam mı? Yani bir tane normal vuruş, hani o vardı hatırlarsınız belki, sarı vuruşları parry edebiliyordunuz kalkanınızla veya kırmızı vuruşlardan dodge atıp kaçmanız gerekiyordu. Bunlardan birisi değil. Normal bir vuruş yapıyor. Normal bir tane düşmanınız, sıradan bir düşmanınız size bir kere vuruyor, kilitleniyorsunuz böyle. Koca Kratos kalıyor böyle, stun yiyor. Ardından tak 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 indirmeye başlıyor. Bir anda böyle hani yarı candasınız, tak 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 iniyor, ölüyorsunuz. Orada bir dengesizlik hissetmedim değil aslında. Keşke biraz daha o recovery time'ı, toparlanma süresi Kratos'un daha hızlı olsaymış dedim. Şimdi dedim ya, hem en başta Leviathan Axe'iniz de var, Blade of Chaos'unuz da var. Hatırlarsanız belki ilk oyundan baltanız sizin buz hasarı vuruyordu. Kılıcınızsa, daha doğrusu bıçaklarınızsa ateş hasarı vuruyordu. Yalnız ilk oyunda şöyle bir şey vardı. Siz bu silahlardan bir tanesine odaklanıyorsunuz. Yani en azından ben o şekilde bitirdim. Ama bu oyun sıklıkla ne bileyim, buza dirençli düşmanlar çıkıyor. Buzla, yani baltanıza hiçbir şekilde damage vuramıyorsunuz. O yüzden sürekli onlarda Blade of Chaos'unuza geçiyorsunuz. Bıçaklarla indiriyorsunuz. Hatta skill tree'ye şöyle güzel bir trik de koymuşlar. İlk oyunda var mıydı hatırlamıyorum bu arada ama ben yeni gördüm en azından. Misal baltanıza vurdunuz, karşı tarafa bir debuff bırakıyorsunuz. Bu debuff varken Blade of Chaos'un skill tree'sinde bir tane skill'i açtığınızda buz debuff'ı varken Blade of Chaos'larla daha fazla vuruyorsunuz. Ateş debuff'ı varken de Axe'inize, baltanıza daha fazla vuruyorsunuz. O yüzden sizden sürekli böyle silahlarınızı değiştirme muhabbetini istiyor. Orasını ben bayağı beğendim. Hani komboların arasında falan böyle hafif vuruş, ağır vuruş, ardından bıçaklara geç, fat tat 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 sallamaya başla. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Yine ilk oyundaki gibi silahlarımızı topladığımız malzemelerle bizim cüce abilerimiz Brock ve Sindri'nin yanına gidip bir güzel geliştirebiliyoruz. İlk oyunla alakalı en büyük şikayetlerden biri, oyuncuların şikayetlerinden biri, ilk serideki God of War'un o boss savaşlarında epikliğin olmaması. Ki hakikaten de öyleydi. Şimdi God of War Ragnarok'ta şöyle bir şey yapmışlar. Boss sayıları olarak aslında sayı olarak bayağı iyi durumda. Kalite biraz tartışılır. Epiklik kesinlikle God of War 3'ün, özellikle ilk serideki God of War 3'ün yanına yaklaşamıyor. Hani o Poseidon'un içinden geçip, o deniz yaratığının içinden geçip Poseidon'un kendisini çıkartıp yumruklarla indirdiğiniz falan, o epik duruma pek yaklaşamıyor. Hani İlk başta buna spoiler diyemeyiz. Bunu görmüşsünüzdür. Bütün fragmanlarda da yaptı. Baltayla Thor'un hammer'ının çarpışma muhabbeti. O ilk savaş tamam, epik bir ortam, epik bir durum var ama hala daha iddia ediyorum ki God of War 3'ün seviyesinde de değil. Oyunun sorunlarına gelecek olursam, en azından benim gözümde sorun olan şeylere gelecek olursam, ya ilk oyunda da ben bunları pek sevemedim. Bazen bu bulmaca muhabbetini biraz fazla abartıyorlardı ve ana hikaye falan sekteye uğruyordu. Bulmaca kısmı her zaman demeyeyim, tamam hadi her zaman demeyeyim, bazen keyif aldığım da oluyor ama bazen ana hikayeyi baltalayabiliyor. Ya God of War baltalaması çok normal aslında. Bunun dışında ilk oyundaki bir diğer şikayet de bu sürekli Mimir'in ve oğlunuz Atreus'un size akıl vermesi. Hatta kombatta bazen sürekli konuşuyorlardı. Böyle boss savaşında car atak yapıyor, arkana bak, aman sağından geliyor, vay ne yapacağız bilmiyorum falan. Sürekli konuşuyorlardı. PC versiyonunda bunu direkt Options'a girip kapatabiliyorsunuz neyse ki. Bunların dışında da milletin aslında Steam sayfasında oyunun notunu bayağı düşürme sebebi olan o zıngıltıdan bahsetmeden edemeyeceğim. PSN üyeliği istemesi oyunun. PSN üyeliği zorunluluğu var. Buna dair hatta birileri bir mod çıkardı ama 2 gün sonra da Sony'den tırsıp, büyük ihtimalle, çünkü Sony böyle şeylerin peşini bırakmaz arkadaşlar. Sony'den tırsıp modu kaldırmış durumda. Dediğim gibi PSN üyeliğinde aktif bir şekilde istiyor. Ben God of War Ragnarok'u oldukça beğendim. Yani ilk oyundaki birçok şeyi düzeltmişler, geliştirmişler vesaire. Grafikler zaten dediğim gibi şahikasında. Sizlere de, yani ilk oyunu sevenlere zaten öneriyorum.
God of War'u daha denememiş olanlar, bu reboot'undan sonra denememiş olanlara da öneriyorum. Ya diyeceksiniz ki şimdi arkadaş bizim ülkemizde oyunlar zaten pahalı. Sen bunları nasıl bu kadar kolay önerebiliyorsun? Şimdi belki de linç yiyeceğim, emin değilim ama ben ülkemizde oyunların öyle çok da pahalı olduğunu... Ya ülkemizin ekonomisinde sıkıntı var arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Siz bir dışarı çıkıp bir tane hamburger yediğinizde zaten 500 lira veriyorsunuz. Oyun Epic Store'da 1500 lira. Ya bu kadar emek gösterilmiş bir oyuna sizi ne bileyim ya bir ay boyunca belki de 1,5-2 ay boyunca oyalayacak bir oyuna tekrar yükleyip tekrardan işte Valhalla modunda oynayacağınız bir oyuna 1500 lira hamburger 500 lirayken bana o kadar da fazla gelemiyor, anlıyor musunuz? Ben yemekle karşılaştırıyorum her şeyi. Bir şeyle karşılaştırmak gerekiyor çünkü artık enflasyon aldı başını gidiyor. Her şeyin fiyatı o kadar saçma durumlara geliyor ki böyle alacağınız şeyi elinize alıp lan bu fiyat normal mi değil mi diye bakıyorsunuz. O yüzden 1500 lira idi ben aldığımda. Şu an Epic Store'a bakmadım açıkçası, ne kadar bilmiyorum. God of War Ragnarok için bana bu fiyat o kadar da çok gelmiyor. Dediğim gibi İlk oyunu sevenlere, İskandinav mitolojisini sevenlere veya hani bu seriye ulan güzel gözüküyor diyenlere, güzel bir hikaye, güzel bir sunumla bir hikaye dinlemek isteyenlere bu oyunu gönül rahatlığıyla öneriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.